Kuzu kapamamızı ocağa koyduk. Üzerine de ağırlığını koyduk. Kasemizin hareket etmemesi gerekiyor. Etin kendi buharında pişecek. O yüzden ağırlık koyuyoruz. İçinde bakın hiç su yok etimizin. Et kendi buharıyla pişecek. Tandır gibi oluyor. Görüyorsunuz, etin içinde su yok. Çünkü üzerine ağırlık koydum. Et kendi buharında pişecek. Bakın buhar yapmaya başladı. Su sadece dışarıdan ısı verecek. Tencerenin yanmaması için koydum suyunu. Et kendi buharında pişecek. Kuzu kapamamın özelliği budur. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere anneannemin kuzu kapamasını yapıyorum. Tabi annem de şahane yapıyordu. Kayınvalidem de şahane yapıyordu. Bizim Tire'de yöresel yemek çok güzel oluyor. 1 kilo kuşbaşı kuzu butundan ceviz büyüklüğünde et hazırlattım kasabıma. Kuzu butundan bu. Biraz etli olsun istedim. Soğan iri iri parçalanmaması için 2, 4, 6, 7 tane soğanım var. 1 fincan zeytinyağım var. Önce zeytinyağımı döküyorum. İçine fazla malzeme girmiyor. Tane karabiber koyuyorum ama kırmızı koyuyorum. Renklisi çünkü pilav da olacak yanına. Karartma yapabiliyor. Ama yoksa siyah karabiber de olabilir. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 kilo ceviz büyüklüğündeki etimi içerisine koyuyorum. Bunun adı kuzu kapama. Hepsini bir güzel harmanlıyorum. Daha sonra içine soğanlarını da ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine dolduracağım bu kuzu kapağımız. Şu şekilde üstüne koyayım. Elim kaymadan şunu ters çevirmem gerekiyor. Şu şekilde. Bütün malzemeler içinde kalacak fakat bir parça et dışarıda kalacak. Çünkü pişmesine şöyle bir parça etimizi ayırıyoruz. Kapamadaki özellik bu. Şimdi üzerinin kasemizin hiç hareket etmemesi ve içine de suyunun geçmemesi için bir ağırlık koymamız gerekiyor. Ben demir havanımı koyuyorum. Siz bir taş da koyabilirsiniz. Isıya dayanıklı. Borcamın da ısıya dayanıklı fırın kabı. Tabii bunun orijinali annem, kayınvalidem, anneannemin yaptığı 2 kuplu bakır kapları vardı. Orijinal. Annemde hala var. Ondan sonra kömür ateşinde kısık. Bunun orijinali kömür ateşinde bakır kapta olur. Ama biz tabii imkan yok o şartlarda pişirmemize. Evde yapılabilenini kuzu kapamanı gösteriyorum. Bir parça eti mutlaka dışarıda bırakın. Bunun piştiğini anlayacağız etimizin. Şimdi sıcak su döküyoruz. 1 2. Şimdi 3 bardak döküyorum. Ocağın altını yüksek ateş açıyorum. Kaynadıktan sonra şöyle kahve ocağında yarısında sanki bir köz ateşinde pişercesine yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. Etin piştiğini bakacağım, dışarıdaki etimin. Daha sonra
tereyağını, sıcak suyunu ilave edeceğim. Pirincini salacağım. İçinde bakın hiç su yok etimizin. Et kendi buharıyla pişecek. Tandır gibi oluyor. Suyu dışarıda ısı verecek. Suyu kaynadı. Şimdi küçük ocağa alacağım. Fakat görüyorsunuz etin içinde su yok. Çünkü üzerine ağırlık koydum. Et kendi buharında pişecek. Bakın buhar yapmaya başladı. Su sadece dışarıdan ısı verecek. Tencerenin yanmaması için koydum suyunu. Et kendi buharında pişecek. Kuzu kapamamın özelliği budur. Buhar yaptı. Bakın. Buharında pişecek şimdi. Şimdi kahve ocağına alıyorum. 200 milimlik bardakla pilavlık pirinç 3 bardağını koymuştum. Bu 4. bardağı. Suya koyuyorum. 1-2 su yıkıyorum. 2 su yıkadıktan sonra pirincimi güzelce nişastası gidiyor süzüyorum. Daha sonra tekrar temiz suya koyuyorum. Pirincimin parlak olması için soğuk suda bekletiyorum. 15-20 dakika yeterli. Kuzu kapamamız pişmeye devam ediyor. 20 dakika oldu. Şu şekilde. Bakın kasenin içinde hiç su yok. Et buharıyla pişmeye devam ediyor. Çünkü ağırlığını da garanti olsun diye üzerine bir taş daha ilave ettim. Şu şekilde. Çok güzel pişiyor buharında et. Tabi bu üzerine koyduğunuz kabın mutlaka ısıya dayanıklı olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bıraktığımız et dışarıda şu şekilde 30 dakika oldu. Baktım etim daha tam anlamıyla pişmemiş. Bir 30 dakikası daha var iyice yumuşaması için. Tekrar etimi bıraktım. Bakın kasemizin içinde su yok. Su dışarıda. İçinde bu şekilde etlerimiz buharla, etin kendi buharıyla pişmeye devam ediyor. 30 dakika oldu. Tam 1 saat oldu. Etimiz pişti. Şimdi tereyağının tuzunu verip pirincini salacağım. Kuzu kapamamın etlerini görüyor musunuz? İçinde hiç suyunu almadı. Üzerinde çünkü ağırlığını çok güzel koydum. Bakın. Şekilde kendi suyuyla etimiz pişti. Etimiz tam 1 saat pişti bu şekilde. Bir tane etimizi dışarıda bırakmıştık. Bakın artık parçalanıyor kuzu etimiz. Onu içine ilave ediyoruz tekrar. Bir tatlı kaşığı daha tuz ilave ediyoruz. Çünkü pirincimizi salacağız. Onu biraz karıştırıyoruz. Daha sonra 4 bardak pirincimiz için 3 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Bunları şimdi yaklaşık 2 bardak daha koyuyorum ama pirincini saldıktan sonra tekrar kontrol edeceğim. Artık bu pilavda göz kararı oluyor, ölçü olmuyor. Şimdi onu da size göstereceğim. Şimdi tereyağların erimesini bekliyorum. Soğuk suda bekletmiş olduğumuz pirinçleri her yerine koyacağız bu şekilde. Yine kahve ocağının yarısında pişiyor bu yemek hep. Kesinlikle hızlı ateşte pişmez. Pirincimizi bu şekilde dağıtacağız. Şimdi pirincimizin üzerini örtene kadar su koyduk. Bakın şöyle bastırınca
Şu kadar bakın su çıkıyor. Bu tam kıvamdır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bak kapanmadığı için şu şekilde kapatıyoruz. Bir pilavımızın pişmesini bekliyoruz 15 dakika. Şu şekilde bakın. Buharının biraz kaçmaması için bu şekilde 15 dakika pişecek. Bir yarım saatte dinlenecek, demlenecek. Evet arkadaşlar, şu şekilde pilavımızı ben sardım demlensin diye 15 dakika bekledi. Yarım saat olsa daha iyi olur demlenmesi için. Taşımızı artık alalım. Yağımızı alalım. Çok sıcak. Çok sıcak alıyoruz. Arkadaşlar kuzu kapamımız pişti. Ben bu güzel lezzeti çocuklarıma öğrettim. Annem, anneannemden gelen gelenekleri, lütfen geleneklerimizi, kültürlerimizi çocuklarımıza yaşatalım ve bu güzel yemeklerimizi unutturmayalım. Ben unutturmamak için elimden geleni yapıyorum. Sizlere de önerim bu güzel yemeği çocuklarınıza aktarmanız. Şu şekilde tasımızı çıkarıyoruz. Çok sıcak. Buraya alıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde yemeğimiz hazır. Buharlı etlerimiz lokum gibi pişti. Bakar mısınız? Soğanlarımız bu şekilde erimiş. Şimdi ben bunu parçalanmadan çok piştiği için sunum tabağına alacağım sizler için. Sonra kapak çekimi yapacağım. Bakın. Şu etlerin güzelliğine bir bakar mısınız? Lokum lokum oldular. Şimdi sunum tabağına alıyorum. Lütfen bu geleneklerimizi, göreneklerimizi yavrularımıza aktaralım. Bu güzel nefis yemeği hepinize öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu geleneksel yemeklerimizle ilgili yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen yazın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şu şekilde pilavımızı da alıyoruz. Tadım için. Soğanımız da bu şekilde lokum gibi hem pişmiş hem karamelize olmuş. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Etimiz de ay dibindeki yerin güzelliğini bir göster. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Etler de bu şekilde bakın parçalanıyor. Lokum hemen ağzıma atıyorum. Yumuşacık, çok güzel. Bu etler bunun içinde şöyle göstereyim bakın. Tandır oluyor. Bu şekilde çatalla parçalanıyor. Çiğnemenize gerek yok. Hamur. Pilavımız da et sulu. Şahane bir lezzet. Şöyle gösteriyorum. Bir de böyle pilavlısını yiyeyim. Bu kadar lezzetli. Şahane bir yemek. Mutlaka yapın arkadaşlar. Şöyle bakın şu güzelliği. Pilavından da alıyorum. Oh oh oh. Süper. Çok güzel. Afiyet olsun. Soğanlar da şahane. Sunum tabağımı aldım. Kuzu kapamamı. Şahane. Pamuk gibi pişti. Ağızda dağılıyor. Etlerimiz buharda piştiği için lezzeti süper. Hafif de tencerenin dibinde kızarmış. Çünkü susuz piştiği için. Bakın. İyice dipte kalanlar da küçük parçacıklar halinde dağılmaya başlamış. Tam 1 saatte pişti. Kahve ocağında.
Bu muhteşem lezzeti lütfen çocuklarınızla da öğretin.